3 Haziran 1971 Trabzon doğumlu Ekrem İmamoğlu 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'un belediye başkanı, korkulu rüyanız, varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutuyorum, korkutmaya devam edeceğim. 4 kez yendim, 5. kez de yeneceğim. Andolsun yeneceğim, andolsun yeneceğim. Hodri meydan, yılmıyorum, korkmuyorum. Geri adım atmıyorum bir milim. Artık bir tek adama karşı hep birlikte nasıl ayağa kalktığımızın, nasıl demokrasi istediğimizin, nasıl adım adım iktidara yürüdüğümüzün farkındalar. Bunalımdalar çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Biz adayımızın arkasındayız. Zindanda olsa da onu çıkarmaya kararlıyız. Mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Eninde sonunda o sandığı getireceğiz. Bu tek adamı yollayacağız. Demokrasiyi kuracağız. Bu ülkede geleceğin iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Bugün zalim oldular. Bu kardeşiniz bu yola çıkmıştır. Asla vazgeçmeyecek, asla. Bir sultanın kadim sözleri gibi kalsın benim davam, divana kalsın. Ardında dağ gibi milletim varken zalim o zulmüyle kendine yansın. Hakime değil ki benim isyanım, cübbeye elini açanlaradır. Zulme sessiz kalıp susanlara, zalime selamı çakanlaradır. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Yani yıldırıp, sindirip, korkutup, milletin seçimini, tercihini, iradesini yüzüstü bırakacağımızı zannediyorlar. Bu yola kendime güvendiğim kadar size güvendiğim için çıkıyorum. Bu yolda birlikte olduğumuz için güvendeyim. Bütün engelleri, kıymetli dostlarım, bütün badireleri, bütün bedelleri birlikte göğüsleyeceğimiz için rahat, huzurlu ve mutluyum. Bu yolda dalga dalga büyüyeceğim. Dinle İstanbul, yüreği senin için atan biri var. Sana ihanet edilen kara günlerden gözünü kırpmadan hesap soran biri var. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Tepeli şehirde bir Nazım gibi gözlerini kapatmış bir Orhan Veli. Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi İstanbul'un aşığı bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan, geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu.
Şansımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inançlı tam Türk gençliğiyiz. Peygamberin müjdesi bu kadim şehirde, Fatih'in izleri dolu her bir köşede. Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan. Geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Unutmadığı millete ettiği yemini, şehri İstanbul'un şehremini, 16 milyonun helal hakkını hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan. Geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan, ne tehdit ne davalardan hiç usanmadan. Geçmişten geleceğe uzanan yollardan cesaretle yürüyor bak İmamoğlu. Halep oradaysa Arşın da buradadır. Yine kazanacağız, daha büyük kazanacağız. Bizim tek bir gücümüz var, milletimiz. Milletimiz. Yazılmışsa yanlış ferman, son söz gelir elbet halktan. Ok fırladı artık yaydan, Ekrem burada, Hodri meydan hey. Nasılsınız sevgili Ankaralılar, iyi misiniz? İyi misiniz? Öncelikle otobüsün arkasında bulunan çok kıymetli dostlarımızdan rica ediyoruz. Güvenlik bariyerlerinin dışında bekleyen kıymetli dostlarımızı otobüsün ön tarafındaki alana davet ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyerek çıktığımız bu yolda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde iktidara yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılışına hepiniz hoş geldiniz sevgili Ankaralılar. Sevgili Ankaralılar, malum zihniyet baskılarını, zulümlerini arttırdıkça zannediyor ki bu milleti teslim alacak. Sevgili Ankaralılar, baskılara boyun eğecek misiniz? Baskılara boyun eğecek misiniz? Zulme boyun eğecek misiniz? Zulme boyun eğecek misiniz? Hiç başlayıp millet iradesini yok sayanlara geçit verecek misiniz? Geçit verecek misiniz? Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber, ya hep beraber. Sevgili Ankaralılar, parti meclis üyeniz Baki Aydöner'i yanınızda istiyor musunuz? Önceki dönem milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'yu yanınızda istiyor musunuz? Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ı yanınızda istiyor musunuz? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Nurettin Böceği yanınızda istiyor musunuz? Tutuklu belediye başkanlarımızı yanınızda istiyor musunuz? Peki başkentin yiğit insanları, Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yanınızda istiyor musunuz? İstiyor musunuz? İstiyor musunuz? 2 Kasım Pazar sandığı önünüzde istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz, ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizde haksızlıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin gölgesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sevgili Ekrem ve pek çok yol arkadaşımız hukuksuzca, adeta susturulmak istenircesine özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumdalar. Ama şunu herkes çok iyi bilsin ki bizler umudumuzu da, inancımızı da asla kaybetmedik. Çünkü biz bu ülkenin insanına güveniyoruz. Milletimizin vicdanına, sağduyusuna, değişim iradesine inanıyoruz. Cumhuriyet bize yalnızca bir yönetim biçimi vermedi. Kendimize güvenmeyi öğretti. Değiştirme cesaretini, hayallerimizin peşinden gitmeyi öğretti. İşte bu ofis tam da bu inançla açılıyor. Bu kapıdan içeri sadece siyaset değil, milletin umudu, ortak aklı, alın teri ve vicdanı girecek. Burada milletimizin ortak talepleri somut projelere, yatırımlara, hizmete dönüşecek. Burada geleceği birlikte yazacağız. Bu ofis herkesin kendine ait hissettiği bir yer olacak. Kadınların, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin sesi burada yankılanacak. Umut burada filizlenecek. Gelecek güzel günler burada ete kemiğe bürünecek. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu her zaman şu anlayışla yürüdü. Siyasi partiler bir amaç değil, insanların mutluluğu ve refahı için bir araçtır. Onun siyasetinde partizanlığa yer yok, ötekileştirmeye yer yok, kutuplaşmaya asla yer yok. O, herkesin kendisi kadar değerli olduğuna yürekten inanır. Hayatın her alanında
adaletin ve özgürlüğün herkes için tam olarak sağlanmasını ister. Çünkü bilir ki ancak herkes için adaleti sağladığımızda büyük ve güçlü bir ülke olabiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun hayallerini kendisinin değil, ülkesinin başarıları süsler. Onun tek iddiası her mücadelenin en çalışkan neferi olmaktır. Şu bilinsin ki Silivri'nin duvarları onun bu milletin adalet ve haysiyet mücadelesindeki kararlılığını asla engelleyemiyor. Çünkü biliyor ki bu ülkenin dört bir yanında milyonlarca bir yürek onunla birlikte atıyor. Çocukların, gençlerin, kadınların, emekçilerin daha adil, daha eşit bir ülke yaşaması için mücadele eden bir milletiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, hep birlikte başaracağız. Bugün burada hep birlikte haykırıyoruz. Evet, adalet istiyoruz. Evet, hukuk istiyoruz. Evet, özgürlük istiyoruz. Ve evet, güzel bir gelecek istiyoruz. Bu açılış sadece bir ofisin değil, bir milletin umudunun, kararlılığının, iradesinin açılışıdır. Ve biliyoruz ki her şey çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum. Ekrem Başkanımızın kıymetli eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ankaralılar, şimdi buraya huzurlarınıza başkent Ankara'yı yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak her şey, çok güzel olacak. Verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün buraya toplanmamızın sebebi inşallah yapılacak en erken seçimde iktidara giden programı yapmak, iktidara giden yolları hazırlamak için bu binayı hazırladık. Bunun açılışı için buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sevgili Ankaralılar. Maalesef Eymir'de yangın var ama kontrol altına alındı. Kızılcamam'da yangın var. Maalesef Türkiye'mizin her yerinde yangın var. Bütün kurumlar bunları söndürmek için uğraşıyor. Ancak Ankara'mızın gönüllü kuruluşu, akut görevlisi 5 tane pırıl pırıl genci kaybettik. Bugün ailelerini de ziyaret ettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çünkü tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Türkiye'nin neresinde bir problem var, oraya koşuyorlar. Deprem, yangın demeden canlarını tehlikeye atıyorlar. Onların mekanı cennettir. Gerçekten kalpten inanıyoruz. Ve onlar gerçek milliyetçiler. Türkiye'nin yeşiline, var olan bütün değerlerine sahip çıkan gençler, bilinçli gençler. Evet, milliyetçilik demek taşına, toprağına, yaşayan insanına, böceğine kadar
bütün değerlerine sahip çıkmaktır. Onun için onların isimlerini inşallah bizler de yaşatacağız. Sevgili Ankaralılar, hep adalet peşinde koşuyoruz son günlerde. Hukuk istiyoruz. Eğer bir anayasa varsa, anayasadaki kuralların, hukuk kurallarının herkese eşit şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bundan daha doğal bir talep olamaz. Ve maalesef iktidar kendi çıkarttıkları yasalara da uymuyor. Dediler ki tutuklama esas olmayacak. Tutuklama istisnai bir tedbir olacak derken geldiğimiz hale bakın. Akşam Twitter'dan sabah gözaltına alınıyor, yaka paça tutuklanıyor. Bu mudur özgürlük? Bu mu üstünden hukuku? Ve suçsuz olduğuna inandığımız insanları tutukladınız. Henüz ortada iddianame yok. Bakın, anayasada, bütün dünyadaki kurallarda şunlar geçerlidir. Tutuklanan bir kimse tutuklandığı andan itibaren devletin şefkatli kollarına teslim edilmiştir. Onun canı, hayatı, sağlığından artık sadece devlet sorumludur. Hal böyleyken Murat Çalık'ın ölmesini mi bekliyorsunuz? Niye tahliye etmiyorsunuz? Muhittin Böceğin halini biliyorsunuz. 110 gün kendini bilmeden yattı. Ölmesini mi bekliyorsunuz? Bize adalet demeyin. Adalet demeyin. Milyarlık yolsuzlukları yapan Forex skandalı, benzeri bilmem ne güzellik salonu skandalları tutuksuz yargılayın. İnsanların kendisini savunmasına müsaade edin ve sağlıklarıyla oynamayın. Şunu görüyoruz. Zeydan Başkanı tutukluyorsunuz. Gerekçe bir kişinin iddiası. Peki iddia eden kim? İhale mafyası başı. Peki suçladığı kim? Tertemiz geçmişiyle Adana'nın oylarını artırarak seçtiği Zeydan Başkan. Siz ihale mafyasının ifadesini hangi hakla Zeydan Başkan'ın ifadesine savunmasına üstün tutuyorsunuz Allah aşkına? Dolayısıyla artık toplumda bu operasyonların tamamı iyice siyasi olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır. Ve eğer gerçeknamesini hazırlayıp özellikle Ekrem Başkan'ın da talep ettiği gibi TRT'den yayınlayarak herkesin ne olduğunu görmesini, nelerle suçlandığını görmesini sağlamak zorundasınız. Şuna kalben inanıyoruz. Öyle bir medya var ki pireyi deve atan, en ufak şeyde olmadık iftiraları atan, 2 tane örnek vereyim. Gidip para sayma diye eski görüntüleri o kasadan para çıkmış gibi gösteren, Ekrem Başkan'ın korumasının kasasını getirip içinden hiçbir şey çıkmadığı halde oradan dolarlar çıkmış gibi gösteren medya. Eğer Ekrem Başkan'ın gerçekten işlediği bir suç olsaydı, ellerinde bir delil olsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı. Dolayısıyla kendini hukuka davet ediyoruz. Hukuk herkese lazım. Hep şunu iddia ediyoruz. İnşallah diyoruz ki bu sistem değişsin, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gerçekleşsin. Ve dolayısıyla artık yeter. Bundan sonra 2015'te FETÖ döneminde olduğu gibi, şimdi olduğu gibi artık hukuk birilerinin elinde oyuncak olmasın. Rövanş hukuku bu milleti de ortadan kalksın artık ve bu millet Churchill'in dediği gibi gece 4'te kapı çalınıyorsa sütçünün geldiğinden emin olup başka insanın kapısını çalmayacağından emin olduğu zaman o ülkede demokrasi vardır diyor. Dolayısıyla bizler de bunu istiyoruz. Devletin bizi koruduğundan emin, devletin bize adaletli davrandığından emin olmak istiyoruz. Ve bunu başarmak çok zor değil. Hukuku önünüze alırsanız, anayasayı herkese eşit uygularsanız, kanunlar önünde hiç kimsenin adaletten, hukuktan şüphe etmediği bir sistemi kurarsanız bunlar gerçekleşir. Ve işte biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna talibiz.
Böyle yapmadığınız zaman, hukuk olmadığı zaman, demokrasi olmadığı zaman ekmek olmuyor. Fakirlik oluyor, faizler artıyor, enflasyon artıyor. Hiç boşuna uğraşmasın Sayın Şimşek. Ne yaparsa yapsın, hukuku üste çıkartmadığınız müddetçe yaptığınız çabaların hepsi yoksulların cebinden para almaktan öteye hiçbir fayda sağlamaz. Bu nedenle kendilerini hukuka davet ediyoruz ve inşallah eğer onlar bunu yaparlarsa seviniriz. Eğer yapmazlarsa inşallah yapılabilecek en erken seçimde inşallah bunu gerçekleştirecek iktidarı kuracağız. Ve bunun çalışmalarına bu binadan başlıyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün belediye başkanlarımıza özgürlük diliyoruz. Ve inşallah bütün belediye başkanlarımızla birlikte burada tekrar hep birlikte olacağımız günler yakındır diyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Ankaralılar, sevgili dostlar, sizleri selamlamak üzere Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan'ı bu İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri selamlamak üzere Aydın Milletvekilimiz, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin İcra Kurulu üyesi Bülent Tezcan'ı buraya davet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizi açıyoruz. Bu aday ofisi ülkemizin gelecek güzel günlerini ortak akılla, birlikte, dayanışmayla, özveriyle, kararlılıkla, liyakatla kuracağımız bir adres, milletin adresi olacak. Tek bir kişinin dediği değil, dar çıkar gruplarının söylediği değil, halkın ortak iradesi burada yaşam bulacak. Tek bir kişinin çıkarları değil, halkın iktidarı için çalışılacak. Çünkü biliyoruz ki biz güçlüyüz ve biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şimdi 4 ayı aşkın süredir Silivri'de haksızca, hukuksuzca hapsedilmiş olan Sayın İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı sizlerle paylaşacağım. Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, canım milletim, Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin açılışına hoş geldiniz. Eşit haklara sahip vatandaşların özgür ve adil seçimlerle yöneticilerini belirlemesi Cumhuriyetimizin temelidir. Demokrasimizin asli şartıdır. O nedenle ülkenin çok kötü yönetildiği, en zor zamanlarda, en kara günlerde bile içimizde hep bir umut vardır. Bir pazar günü sandığa gider, iktidarı değiştiririz. Hayatımızın seyri değişir diye düşünürüz. Milletimize bu umudu, bu özgüveni Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi. Hiç kimse geri alamaz. Zaman zaman milleti hiçe sayarak kendini devletin sahibi zannedenler oldu. Fakat tarihimiz devletin asıl sahibinin millet olduğunu, iktidarların geçici, milletimizin hayal ve hedeflerinin ise kalıcı olduğunu bizlere gösterdi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi her şeyden önce milletimizin cumhuriyete ve demokrasiye bağlılığının, milli iradenin üstünlüğüne olan inancının ifadesidir. Milletimizin eşit şartlarda mertçe yürütülecek bir siyasi rekabet talebinin ifadesidir.
Bu nitelikleriyle burası bir partinin, bir şahsın değil, milletin ofisidir. Eksiksiz tüm milletindir. Burası milletimizle birlikte tarih yazacağımız bir merkez olacaktır. Değerli yurttaşlarım, demokratik siyasetin özü, toplumun ortak menfaatlerine hep birlikte barış içinde ulaşmak, ülkenin sorunlarını uzlaşı ve işbirliği içinde çözmektir. Bu da çok sesliliği, düşünce ve ifade hürriyetini gerektirir. En geniş mutabakatın, en büyük uzlaşmanın peşinde koşmayı gerektirir. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, demokratik siyaset anlayışıyla ülke sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler üretmek ve mutlaka zafere ulaşmak amacıyla yola çıkıyor. Herkes çok iyi bilsin ki peşinde olduğumuz tek zafer ortak aklın, ortak vicdanın zaferidir. Peşinde olduğumuz zafer milleti içine düştüğü durumdan kurtarmaktır. Türkiye'yi geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getirmek için yola çıkıyoruz. Çalışmanın, üretmenin kıymeti bilinsin. Herkes emeğinin, girişiminin, yatırımının karşılığını hakkıyla alabilsin diye yola çıkıyoruz. Herkes için her yerde adalet hakim olsun. Kimse kendisini eşitsizliğe, ayrımcılığa uğramış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes için her yerde hürriyet hakim olsun. Kimse kendisini haksızlıklar, imkansızlıklar yüzünden kısıtlanmış, sınırlanmış hissetmesin diye yola çıkıyoruz. Herkes evde, sokakta, iş yerinde, okulda, hastanede, güvende ve güvencede olsun diye yola çıkıyoruz. Devlet herkesin devleti olsun. Adaletinden ve gücünden sual olunmasın. Herkesin sonuna kadar yanında olduğunu bildiği, herkesi güvende hissettiren güçlü bir devlet olsun diye yola çıkıyoruz. Ve biz elbette Türkiye'yi çok daha güçlü, zengin ve büyük bir ülke yapacağız. Biz gücünü, zenginliğini, büyüklüğünü istisnasız tüm vatandaşlarına özgürlük, refah ve mutluluk olarak yansıtan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Sadece bir kişi, bir kadro, bir program değişikliği değil, büyük bir zihniyet değişikliği vaat ediyoruz. Tek adam rejimi, devletin işleyişindeki temel değerlere, kurum ve kuralların gücüne, devlet-millet ilişkilerine, siyaset yapma biçimlerine, toplumsal birlik ve dayanışma duygusuna çok büyük zararlar verdi. Erozyonlara yol açtı. Biz ülkemizin tüm meselelerini hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına dayalı çoğulcu, demokratik bir anlayışla çözeceğiz. Biz ülkemizin tüm meselelerini eşitlik, adalet, özgürlük değerlerine tam bir bağlılıkla çözeceğiz. Biz ülkemizin tüm meselelerini birlik ve dayanışmaya, kardeşçe yaşamaya duyduğumuz inanç ve güvenle ve hep ortak aklın rehberliğinde çözeceğiz. Vaat ettiğimiz zihniyet değişikliğinin halkın ihtiyaç ve taleplerini karşılamada, şehirlerimizin sorunlarını çözmede ne kadar etkili olduğunu yerel yönetimler ölçeğinde kanıtladık. Her birisi kendisini Türkiye İttifakı'nın belediye başkanı olarak hisseden başkanlarımız, icraatçı ve halkçı politikalarıyla vatandaşın gönlünde çok güçlü ve çok güzel bir yer edindiler. Ankara'da Mansur Yavaş Başkanımızın, Antalya'da Muhittin Böceğin, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Mersin'de Vahap Seçer'in, Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere'nin,
Manisa'da rahmetli Ferdi Zeyrek kardeşimizin ve burada isimlerini sayamayacağım tüm diğer değerli belediye başkanlarımızın büyük başarıları bir tesadüf değildir. Bizler herkes için her yerde önce adalet, önce hak ve hürriyet diyen bir anlayışla tam bir seferberlik duygusuyla çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde sergilediğimiz zihniyet farklılığı, ortaya koyduğumuz olağanüstü performans ve arkamızdaki olağanüstü halk desteği, hukuk görüntüsü altında bizlere karşı yürütülen siyasi saldırının en önemli sebeplerinden biridir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Çünkü hiçbir iktidar hakikati, milletin sevgisini, takdirini değiştirmeye muktedir değildir. Ama millet büyüktür ve millet iktidarı değiştirmeye muktedirdir. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz milletin değişim talebinin sandığa olduğu gibi yansıması konusunda çok etkili bir rol üstlenecektir. Bu ofis birlikte geleceği inşa edeceğimiz bir ofis olacak. Ortak geleceğimizi, ortak umutlarımızı inşa edeceğimiz, ortak değerlerimizi hep birlikte yaşatacağımız bir ofis olacak. Elbette Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin asıl gücü aklıyla, bilgisiyle, emeğiyle, ayırdığı vaktiyle ona destek olacak olan siz vatandaşların gücüdür. Herkesi Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin çalışmalarını yakından izlemeye ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bu büyük kampanyanın, seferberliğin aktif bir parçası olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi enerjisiyle, kararlılığı icra kurulunun şahsında bütün yol arkadaşlarımız saygıyla selamlıyor. Cesaretli ve kararlı dimdik duruşları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Tıpkı yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyorum. Ve her mitingde, her eylemde yılmadan, usanmadan adalet ve demokrasi talep eden, kendi kaderine ve ülkenin geleceğine sahip çıkan siz değerli vatandaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi haklılığımızdan aldık, almaya devam edeceğiz. Bizler bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Ve bizler bundan seneler sonra çocuklarımızın karşısında utançla yere değil, gururla gözlerinin içine bakacağız. Bu millet kaderinde olan özgürlüğü kimsenin şüphesi olmasın ki en kısa zamanda kazanacak. Bu mücadelenin içinde olanlar alınacak zaferin kıvancını ilelebet yüreğinde taşıyacak. Milletimiz içinden geçtiğimiz bu karanlığı elbet aşacak ve ülkemiz adaletle birlikte refah ve bereketle dolup taşacak. İşte o zaman her şey Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizin İcra Kurulu üyesi Sayın Selin Sayek Böke'ye. Sevgili Ankaralılar, sizleri selamlamak üzere önceki genel başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'i buraya davet ediyorum. Önceki genel başkanlarımızdan, sayın başkanlarımızdan Sayın Murat Karayalçın'ı buraya davet ediyorum. Önceki genel başkanlarımızdan
Sayın Murat Karayalçın sizleri sevgiyle bu topraklarda adaletin ve özgürlüğün yeniden yeşermesi için verilen büyük mücadeleyi anlatan Önce Adalet, Önce Hürriyet kısa filmimizi izliyoruz. Cesaret vermeye hazır mısınız? Birlikte başaracağız. Bazen bir halk bir meydanda yeniden buluşur. Bazen bir ses milyonların vicdanına dönüşür. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. Zorluklara rağmen engel üstüne engel konulsa da İstanbul halkıyla birlikte büyüyen bir direniş vardı. Bu direniş sadece hizmete değil, büyük bir fikre dönüştü. İstanbul'un gülü. Evet, her şey çok güzel olacak inşallah. Evet, alıyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Başımızdan eksik etmesin. Sağ ol güzel anne. Bir mahkeme salonunda değil, meydanlarda yazıldı bu karar. Adalet, hürriyet, halk iradesi. Bugün buradayız. Demokrasi için güçlü, büyük, zengin, adil ve hür bir Türkiye için. Herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet. Benim bütün gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Benim bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? Birlikte başaracağız. Sevgili Ankaralılar, sevgili Ankaralılar, iktidar yolunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yol arkadaşı olacak mısınız? Olacak mısınız? Olacak mısınız? O zaman şimdi buraya huzurlarınıza Türkiye İttifakı'yla umudu büyüten, herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyen, özgür ve güzel bir Türkiye için milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele eden Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Umudumuz Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyor. Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara. Senden yardım ister her düşen dara, yetersin onlara güzel Ankara. Var olsun toprağın, taşın Ankara. Başkentimizin güzel insanları, Cumhuriyetimizin ev sahipleri, meclisimizin, Çankaya Köşkü'nün, genel merkezlerimizin ve Anıtkabir'imizin emanetçileri, ona sahip çıkan güzel Ankara, güzel Çankaya, hoş geldiniz. Cumhuriyetin kurulduğu, yüceldiği topraklardayız. Yukarıda Çankaya Köşkü,
aşağıda Yüce Meclis, ulusta birinci meclis, Cumhuriyet'in yoktan var ettiği Ankara'da Bozkır'ın sıcağından umudun gölgesine sığınanlara merhaba. Biliriz ki bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Bu şehri, bu cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Burada da korkmayanlar, korkuyu geride bırakanlar, cesaretle mücadele edenler, iradelerine, seçtiklerine, seçme haklarına sahip çıkanlar var. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu bina 1978'de Genel Başkanımız Bülent Ecevit tarafından açıldı. 6. Genel Merkezimiz burası. Geçen hafta gözyaşlarıyla uğurladığımız Altan Öğmen'in genel başkanlık yaptığı, biraz önce sevgiyle selamladığınız Hikmet Çetin'in genel başkanlık yaptığı, Türkiye'de sol bölündü, umutsuzluğunu ortadan kaldıran SHP, CHP genel merkezlerinin bir araya geldiği, Sayın Karayalçın'la Deniz Baykal'ın partilerimizi birleştirdiği birleşmenin genel merkezi burası. Önünde Bülent Ecevit'in, Karaoğlan'ın, Kıbrıs Fatih'inin ve partimizin yürütmede en yüksek noktaya gelmiş son siyasetçisinin heykelinin dimdik durduğu ve bugün yeni bir başlangıçla partimizin yeniden iktidara yürüyeceği ve bu ofisin açılmasıyla birlikte iktidar yürüyüşünde adımların sıklaşacağı, hızlanacağı, adımlara adımların katılacağı, omuzların omuzlara değeceği bir büyük yürüyüşü yine buradan, bu güzel mekandan başlatıyoruz. Bu yürüyüşe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir darbenin izlerini taşıyan, darbecilerin elimizden aldığı, kapattığı, devlet güvenlik mahkemesi yaptığı, DGM olarak çok sayıda yoldaşımızın sorgulandığı bu binayı yıllar sonra büyük mücadelelerle aldık. Bir darbeye yenilmeyen, ezilmeyen ve oradan dimdik çıkan bu bina şimdi bir başka darbeye, 19 Mart darbesine, yenilmeyenlerin, gerilemeyenlerin, o darbeye teslim olmayanların, direnenlerin mücadelesinin simge mekanı olacaktır. Buraya sahip çıkmaya hoş geldiniz, şeref verdiniz. 23 Mart günü ülkemiz için yeni bir yolculuk başladı. 19 Mart'taki darbe girişimine karşı çağrımızla Saraçhane'ye koşan, orada 7 gün 7 gece direnen, bir büyük mücadeleyi orada ateşleyenlerin bütün Türkiye'ye yaydığı o direniş ruhuyla her akşam sokaklara taşanlar, 23 Mart günü 2 milyonu parti üyemiz, 15,5 milyon kişinin sandıklara koşmasıyla, iki elinde 2 bastonuyla ninemin merdivenleri tırmanmasıyla, karnında 3 aylık yavrusuyla o yavrunun geleceğini o dayanışma sandığında arayanlarla 23 Mart günü yeni bir yürüyüş başladı. O güne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olan, bir evladı olan, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığımız
ön seçime aday adayı olan ve o gün o sandıklardan 15,5 milyon kişinin desteğiyle Cumhurbaşkanı adayımız olarak çıkan Ekrem İmamoğlu artık bir partinin değil, milletin adayıdır, Türkiye'nin adayıdır. O yüzden Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz bir partiye ait değildir. Elbette mekan Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Ama unutmayın ki mekanın adı da baba evidir. Herkes baba evine doğar, büyür. Sonra kimi daha Irak'a gider, kimi yakında kalır, kimi içeride kalır. Kimi daha büyüğünü arar, kimi küçüğünden yetinir. Ama herkes bilir ki başım sıkışırsa, dara düşersem baba evinde çay demlidir, çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. İşte gün o gündür ve Türkiye'nin bütün demokratlarının, sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Kürt demokratların, sosyalist demokratların hep birlikte birleştiği yer baba evidir ve bu baba evi bir partiye ait değildir. Evet, bizler baba evinin bacası tütsün diye odun çekenleriz. Ama baba evi Türkiye'nin tümüne aittir. Çünkü tapusunda ne Özgür Özel yazar, ne bir başkasının adı, önceki genel başkanların adı. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Anketlerde %95'lerde Atatürk sevgisi, ona hürmet, ona saygı, ona minnet varken, bina varsın Cumhuriyet Halk Partisi'nin olsun, ofisi genel merkezden ayırdık. Buranın kapısı ardına kadar herkese açık. Fikri olana açık, derdi olana açık, önerisi olana açık, enerjisi olana açık. Burası 100 yıl sonra işsizliği ortadan kaldırmasının, başı yere bakanların başını dik tutmasının, geleceğe umutla bakılmasının yolculuğu bugün burada. Cumhurbaşkanlığı. Efendim canım. Neredesin sen? Bizim mitinglerin, bizim eylemlerin bir özelliği var. Emeğe, emekçiye, emek verene sahip çıkmak. Covid'de kendi yaşamlarını hiçe sayıp bizi yaşatanlar şimdi de koştular orada, bir kötü olana sahip çıkıyorlar. Demişlerdi ki hakkınız ödenmez. Tayyip Bey hakikaten haklarını ödemedi. Ama biz hiç olmazsa kuvvetli alkışlarla sağlık emekçilerimize bir sahip çıkalım. Biraz önce söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığı adaylığı sadece bir kişinin iktidar yolculuğu değildir. Bir partinin iktidar hevesi değildir. Bir partinin kadrolarının kendilerine makam, mevki arayışı değildir. Aday ofisimiz 86 milyonun geleceğini hep birlikte kurmanın, bunun umudunu taşımanın, bunun hayalinde ortaklaşmanın simgesel mekanıdır. İcra heyetimizin koordinasyonunda partimizin tüm organlarının desteğiyle, emeğiyle, katkısıyla sivil topluma açık olarak, diğer siyasi partilere açık olarak her geçen gün kapsayıcılığı artacak,
her geçen gün daha renkli, her geçen gün çok daha farklı kesimleri temsil eden ve ülkenin kalıcı sanılan ama çözülebilecek sorunlarına en somut önerileri oluşturacak. Bunun üzerinden tüm ülkeye 81 ile buradan dalga dalga umudu yayacak. Evet, şartlar kötü ama nasıl çözeceksiniz sorusunun yanıtını üretecek, somutlaştıracak, sloganlaştıracak ve Anadolu'ya taşıyacak bir büyük mücadele merkezini hep birlikte açıyoruz. Hal böyleyken büyük bir ekonomik çöküş içinde olduğumuzu, 7 yıldır bitmeyen bir krizle boğuştuğumuzu hepimiz biliyoruz. Artık birileri tıka basa karnını doyururken Türkiye'de doymayan karınlar, ağlayan çocuklar var. Artık birileri sürekli kemer sıkarken birilerinin bırakın kemeri gevşetmeyi 7 sülalesine 700 yıl yetecek servetine rağmen doymayan gözleri, bitmeyen hırsları var. Atatürk'ten emanet, anayasada yazan eşit yurttaşlığı, sınıfsal bir ayrım yaratarak lekeletenlerin yönetimde olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye'de zengin fakir, güçlü güçsüz, birileri tarafından kayrılan ya da şeytanlaştırılan toplum kademeleri, sınıfları oluştu. Maalesef bazı çocuklar hayata kapatamayacakları kadar büyük bir farkla geriden başlıyorlar. Eğitimde böyle, sağlıkta böyle, maalesef beslenmede bile böyle. Hal böyle olunca artık kurdukları çarkın dişlileri hep zengine çalışıyor ama yoksulun etini, kemiğini çiğniyor. Bu düzeni biz kurmadık ama biz bir başka bozuk düzenden sonra, bir başka büyük umutsuzluktan sonra önce kurtuluşu, sonra kuruluşu gerçekleştirip bir hayali gerçekleştiren kadroların devamıyız. Kendimize, şahsımıza, eşimize, dostumuza, mevkinin, makamın peşinde değil, bu ülkedeki mağdurların ve mazlumların yüzünü güldürmenin peşindeyiz. 100 yıl önce başardık, 100 yıl sonra yine başaracağız. Bu düzeni biz yıkacağız. Yerine adil bir düzeni, yerine güçlü bir düzeni biz kuracağız. Bugün asgari ücret 22.100 lira. En düşük emekli maaşı 16.800 lira. Diğer yandan açlık sınırı 26.000 lira. Ortalama ev kirası 25.000 lira. Düzen, evde oturursan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsını dayatan bir düzen oldu. Geçmişte birkaç yıl çalışan bir çift memur kendisine önce araba, sonra ev alabiliyorken şu anda düzen hiçbir maaşlının eğer piyango isabet etmeyecekse, bir yerlerden miras kalmayacaksa ev sahibi olmasını, araç sahibi olmasını olanaksız kılıyor. Ve 13,5 milyon işsiz insanımızla gençlerimizin %35'inin ne eğitimde ne işte olmasıyla büyük bir umutsuzluk üzerimizde dolaşıyor. Avrupa %6'lık ne işte ne eğitimde ne işte dediği ev gençlerine tasalana dursun, %35'lik rakam kimsenin umrunda olmuyor. Ve Türkiye Avrupa'nın maalesef en yoksul ülkesi.
Gıda enflasyonunda birinci. Maaşların aynı kaldığı ama fiyatların arttığı tek ülke. Dün Yeni Mahalle'de semt pazarındaydım. Daha önce pazar yerinde filesini doldurup evine yüzü gülerek giden anneleri görürdük. Dün pazar yerinde filesi boş, gözleri dolu anneleri gördük. Pazarcı, buraya akşamüstü gelin, bir armut için, bir çilek için, bir erik için ağlayan çocukları görürsünüz dedi. Bütün Türkiye'nin gözünün önünde. Bir babanın 4 tane kayısı alıp çocuklar hiç olmazsa tadını bilmeden büyümesin dediğini anlattı. Öyle bir süreçteyiz ki 20 yıldır pazara gitmeyen, halkın içine karışmayan bir iktidarın dayattığı eşitsizliğe artık sokakta, pazarda, meydanda, her yerde isyan var. Birileri doldurdukları, atadıklarıyla doldurdukları serin salonlarda ahkam kese dursunlar. Tenceresi kaynamayan millet artık seçimlerde kazan kaldıracak, bunları gönderecek. Buna karar vermiş. Bunu sokakta görüyorum. Bunu pazarda görüyorum. Bunu meydanlarda görüyorum. Bunun için buradan Türkiye'nin dört bir yanından yaptığımız çağrıyı bugün aday ofisimizin önünden Sayın Erdoğan'a Ankara'dan tekrarlıyorum. Ofisimiz var. Her ne kadar içeri attınsa da adayımız var. Cesaretimiz var. Gençliğimiz var. Cesaretin varsa çık milletin karşısına. 2 Kasım'da seni sandığa davet ediyorum. Mart darbesinin üzerinden tam 129 gün geçti. Tek bir iddialarını ispatlayamadılar. İstanbul'da lüks yatlarda gezen, lüks arabalara binen, lüks villalarda oturan, keyif düşkünü bir başsavcı talimatlandırılmış ve Ekrem Başkan'ın adaylığına karşı kendisi en gözü dönmüş kararları alıyor. 31 yıllık diplomayı iptal ettirirken de, ki hatırlayın, yazıyı İstanbul Üniversitesi'ne yazdı ve dedi ki bir hafta sonra acele edin, bu diploma resmi kurumlara, parantez içine YSK dahil verilmektedir. YSK üniversite diplomasını tek durumda Cumhurbaşkanlığı adaylığında istemektedir. Yani savcı kendine verilen talimatı utanmadan, sıkılmadan İstanbul Üniversitesi'ne yollarken bu diplomayı iptal et ki Cumhurbaşkanı adayı olamasın demektedir. O günden sonra ertesi gün giriştiği bir ucu terör zırvası, bir ucu yolsuzluk iftirasıyla 129 gündür bizlerle uğraşmaktadır. O günden bugüne kadar atmadığı yalanlar kalmadı. Delil var mı? İspat var mı? İddianame var mı? İnanan var mı? Millet şükürler olsun ki bu yalanlara inanmadı. Peki ne var? Şantaj var, tehdit var, iftira var. Tutuklulara iftira at, suçu Ekrem Başkan'a at, hemen evine git, bundan sonrası senin için rahat diyen savcılar var. Ama şunu bilsinler ki bu başkentten
and içerek söylüyorum ki suçu Ekrem'e at, bundan sonrası senin için rahat deyip iftiracıları, daha önce AK Parti'ye çalışanları bir kuyruğundan yakaladıkları suçluları kullanarak güya ettikleri yemine, cübbelerine, üzerlerine verilen bu millet, bu devlet tarafından verilen bu kutsal göreve rağmen sadece ve sadece bir kişinin korkularından onun karşısındaki adaylaşmasını engellemek için görev yapanlara söylüyorum. 56 milyonluk tadilat yaptırılmış villada oturana söylüyorum. 30 yıl görev yapan bir öğretmen 1 milyon emekli ikramiyesi alıyorken bir savcının oturacağı villaya 56 milyon, 56 emekli öğretmenin 30 yıllık emeğini kimse boşu boşuna vermez. Diğer savcılar normal katlarda böyle mütevazi apartmanlarda lojmanda oturuyorken tadilatına 56 milyon lira verilen bir yerde duran kişi 80 yıllık maaşıyla alamayacak yatları geziyorsa, lüks araçlara biniyorsa, birileriyle tuhaf ilişkiler kuruyorsa andolsun ki bütün savcıların, bütün hakimlerin okuduğu derse, ettiği yemine sadık olan herkesin kulu kölesi olayım ama bunlardan hesap soracağım. Hesap soracağım. 560 milyar yolsuzluk diye yayın yaptırdılar. 6 yıllık İBB'nin bütün bütçesi 490 milyar çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun lüks arabaları diye yayın yaptırdılar. MHP'li milletvekilinin çıktı. Valizlerde para var dediler. Kendi dönemlerinden kalan Cemurlar çıktı. Kasa bulduk dediler. Dolar çıkardık diye yalan görüntü sergilediler. Belediyenin mührü çıktı. Mustafa Akın'ın, Ekrem Başkan'ın korumasının yayla evinde kasalarca dolar bulduk dediler. Görüntüler stok, yalan çıktı. Kasadan 48 tek mermi çıktı ruhsatlı silaha ait. Bu kadar yalan ve iftirayı atanları, her akşam televizyonlardan yayanları değil, meydan koşan, meydanları dolduran, sizinle birlikte gerçekleri anlatanları bu millet can kulağıyla dinliyorsa umutsuzluğa yer yoktur. Umut vardır. Umut Türk milletindedir. Umut sizlerdedir. Bizi beyaz toros gösterip Tayyip Bey'e ayar verenler, bir yandan ak toroslarla geçmişin şitemcileri gibi bize gözdağı vermeye kalkıyorlar. Yakalanınca önce ekranı değiştiriyorlar. Biz meydan okuyunca hesaplarını kapatıp kaçıyorlar. Şu kadarını söyleyeyim. Ak toroslu savcı, sen milleti 13 yaşındaki evladıyla tehdit ediyorsun ya. Sen iftira at, çocuğuna kavuş deyip atmayanları Afyonlara, Düzcelere, İzmirlere 600 kilometre ileriye sürüyorsun ya. Sen Mehmet Murat Çalık'ın anasının gözyaşlarını
sel edip aktırıyorsun ya. Andolsun ki o gözyaşlarında boğulacaksın. O gözyaşlarında boğulacaksın. Bu konunun en somut halidir. Hepiniz izlediniz. 19 Mart günü gittik Çağlayan Adliyesi'ne, Vatan Emniyete, Saraçhane'ye. Duruma baktık. Haksızlık yapmasınlar diye takip ettik. Gördük ki tutukluların listesinde bir isim var. Serdar Haydanlı. Karşısına bütün arkadaşlarımızın isimleri var. Evinden alındı, evinden alındı, evinden alındı. Bir tanesi Serdar Haydanlı şubeden serbest. Düştüm peşine. Kim bu adam? Bu adam 4.5G diye bir reklam firmasının sahibi. Kim bu adam? Teknofestleri yapan reklamcı. Kim bu adam? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye Yüzyılı kampanyasında yetkilendirdiği tek şirket. Kim bu adam? Devletten 1 milyar lira ihale almış şirket. İBB tedarikçilerinde adını görünce sıradan iftirada bunu da yazmışlar araya, bunu da almışlar. Saraydan bir telefonla şubeden salmışlar. O gün Yeni Şafak sabah bunu Ekrem İmamoğlu'nun şöyle reklamcısı derken 2 saat içinde bütün haberleri çektiler. Adamı şubeden eve yolladılar. Çıktık açıkladık. Deyince ifadesi şu: naylon fatura kesiyor İBB'ye. Dediler ki yalan burada. Avukat yolladık bulamadı. Bir baktık, tabii takip ediyoruz. Telefonunu takip ediyoruz. Diyorlar ki emniyette. WhatsApp'tan online görünüyor. Birileriyle yazışıyor. Emniyet müdür yardımcısının odasında beklettiler. Bunu açıklayınca mecburen onu da sevk ettiler. Tutukladılar. Dakika dakika takip ettik. Geçen ay şubeden serbest bırakılan, yanlışlık oldu dedilen adama bu sefer Ekrem Başkan'a iftira attırarak etkin pişmanlıktan yararlanıp salmışlar. Geçen hafta İletişim Başkanlığı belge yayınladı. Önceki İletişim Başkanı'nın avukatı. Bütün iddialarımızı doğruladı. Gazetelere konu oldu. Şimdi buradan açıkça ilan ediyoruz ki Serdar Aydanlı AK Parti'nin ve bütün bakanlıkların işini yapan, bizimle alakası olmayan, suçüstü yakalanan bu kişi dönüp de Ekrem Başkan'a iftira attırılıp tekrar serbest bırakılıyor. Ama esas mesele bu kişinin, ailenin bu ilişkilerini sürdürdüğü kişi olmasıdır. Yeterince konuşulmadığı için İletişim Başkanı'yla ilişkileri açığa çıktığında onu değil İletişim Başkanı'nı feda etmişlerdir. Kara kaplı deftere yazmışızdır. Bunun hesabı er ya da geç sorulacaktır. Ekrem Başkan'ın ve benim en çok üstünde durduğumuz 2 konu. Bir, Gazze, Filistin meselesi. O konuda bu hükümetin ataleti. İkincisi de Türkiye'nin güvenliği için olacak işlerin bizim yüzümüzden aksamaması. Geçtiğimiz hafta bütün televizyonlarda Eurofighter'lar şöyle, Eurofighter'lar böyle. Sordular. Dedim ki işin aslı biline, Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi lazım. Ben olsam yapardım. Lafı eveledi geveledi sözcü ama bir şey demedi. Dün evveli gün
Alman hükümetinin sözcüsü açıkladı. Ekrem Başkan 19 Mart'ta tutuklanınca 5 ülkenin ortak olduğu Eurofighter'da Almanlar böyle iş olmaz, Türkiye'ye Eurofighter vermiyoruz dedi. Ben SPD'nin başkanı Lars Klingbeil ile Alman Milli Savunma Bakanı, yeni bakana bunları söyledim ve Ekrem Başkan da kendine gelen heyetle konuştu. Almanlara soruyorlar, yeni kurulan hükümetin sözcüsüne, Almanya vermiyordu, ne değişti diyor. Açıkça söyleyeyim ki Ekrem İmamoğlu'nun partisinin onayı oldu da ondan verdik diye açıklama yapıyorlar. Ey Tayyip Erdoğan, biz senin gibi işine gelince cumhuriyetçi, demokrat olup işine gelince otokrat olanlardan değil, geçmişte Türkiye'yi kapı kapı dünyaya şikayet edip şimdi caka satanlardan değil, canı burnunda da olsa, evladı delikte de olsa, siniri tepesinde de olsa bu ülkenin çıkarını senden fazla düşünenleriz. Senden fazla. Bu partinin son başbakanı, son yürütmenin başındaki dedi ki biz milliyetçiliği onlardan öğrenecek değiliz. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına, Ege'nin Afyon tarlalarına, Ege denizine kazımış bir partiyiz. O yüzden milletimizin içi rahat olsun. Bizi yurt dışına şikayet ediyorlar. Darbeyi anlatırım. İkiyüzlülüğü söylerim. Her türlü eleştiriyi yaparım. Ama Türkiye'nin çıkarını Tayyip Erdoğan'dan 50 kat fazla savunurum. Bir anda karşısındaki rakibinden korkup onu içeri atan biri, karşısında hapishanedeyken bile Türkiye'nin çıkarlarını düşünen biri. Yazıklar olsun Erdoğan'a, helal olsun Ekrem İmamoğlu'na. Gazze'ye gelince 650 gündür 60 bin sivili çocuk kadın demeden öldürdüler. Son 3 günde 21 çocuk, söylemeye utanıyor insan, açlıktan öldü. Erdoğan ise Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp Gazze'yi boşaltacağım diyen Trump'a susmakla İsrail'le ticareti cayır cayır sürdürmekle meşgul. Son olarak Kolombiya'da Lahey grubu ülkeleri Gazze için bir araya geldi. İsrail kınayan bir bildirinin ardından İsrail'e yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Biz de oradaydık. Biz de oradaydık. Plana göre, eylem planına göre İsrail'le ticaretin tamamen kesilmesi, İsrail'de, Filistin'de işlenen suçların diğer ülkelerde de yargılanabilmesi vardı. Bizim temsilci imzayı atmadan tabanları yağladı, oradan kaçtı. Biz de bunu eleştirdik. 2 kez açıklama yaptılar. Mecliste gündeme getirdik, mecliste savunamadılar. Dün Hakan Fidan çıkmış, açıklama yapıyor. Yok efendim, orada bir sözleşmeye atıf varmış. UNCLOS sözleşmesine göre bizim çekincemiz varmış. O yüzden imza atmamış. Ufak hatta civcivler yesin. Ufak hatta civcivler yesin. Aynı sözleşmeye Libya, Suriye şerh düşmüş altına. Şerh düşeydin. Yok. O sözleşmeye göre Ege hariç Karadeniz'de bile uyuyorsun. Bu sözleşmeyi
Ege dışında uyduğun için meşru kılıyorsun. Yok, İsrail'le ticareti keselim deyince arızayı oradan çıkardık diyor. Onu da bir hafta sonra aklına getiriyor. Buradan Hakan Fidan'ı uyarıyoruz. Netanyahu'ya tık yok. Trump'a tık yok. Millet 12 ülke ne güzel eylem planı alıyor. Tık yok. Ondan sonra orada burada geziyor. 2'de 1 TikTok. TikTok'a video koyuyor. Kurtlar Vadisi koyuyor. Pabucumun kenarı Kurtlar Vadisi'nden umut besleyen, TikTok'la gençleri kaldıracak olan pabucumun atanmışı, dışişleri sözcüsü, dışişleri bürokratı. Yazıklar olsun sana. Bir hafta sonra aklına gelmiş. Efendim, yoksa Yunan tezini mi destekliyorsun? Yunan tezini destekleyeni de, işgal ordusuna halı sereni de, onları geldikleri gibi gidecekler diyeni de, Yunan tezine karşı Kıbrıs'ı kurtaranı da bu millet biliyor. Sen kimsin Hakan Fidan? Sen kimsin? Bu yüzden bu Erdoğan'ın da, Hakan Fidan'ın da, bütün kadrolarının da Trump'ın karşısında suspus olduklarını, Filistin davasını sattıklarını cümle alem bilsin. Biz 74'te Erbakan'la nasıl Kıbrıs harekatında birlikte olduysak ve o günlerde Yaser Arafat, Bülent Ecevit dostluğundan nasıl yıllardır bir adım geri atmadıysak, bugünkü duruşumuz Ecevit'in duruşudur. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının duruşudur. Belli konularda çok farklı düşünebiliriz. Erbakan Hoca'nın oğlunun partisinde de Erbakan Hoca'nın partisinden siz gömlekleri, ceketleri çıkarıp sıvıştığınızda Erbakan Hoca'nın partisini bekleyenlerle de biz Filistin mücadelesinde aynı samimiyette yan yana duruyoruz. Trump'ı görünce karşımıza geçenleri, yanımızdan kaçanları, Filistin'i satanları bu millet affetmeyecek. Maalesef bu ülkede bazıları güvende, bazıları değil. Bu iktidar birilerini güvende tutuyor, birilerini güvencesiz bırakıyor. Bu memlekette maalesef kadınlar güvende değil. Yılın ilk yarısında 250 kadın cinayete kurban gitti. Bu memlekette işçiler güvende değil. 6 ayda 3 Soma faciası yaşandı. 961 işçi hayatını kaybetti. Emekçiler güvende değil. Sıvasız evlerinden giden kınalı kuzular, Mehmetçikler güvende değil. 12 tanesi metan gazından boğuldu. 2 tanesi dün güneşin altında susuzluktan hayatını kaybetti. Mehmetçik güvende değil. Bu memlekette çocuğunu, torununu tatile götüren aileler güvende değil. Kartalkaya'da 36'sı çocuk, bebe, 78 vatandaşımız yanarak öldü. Çocuklar sokakta güvende değil. Matya Ahmet Mungizi pazar yerine gitti. Hunharca katledildi. Bu memlekette ormanlar güvende değil. Ormandaki börtü böcek, hayvanlar güvende değil. Yangını söndürmeye giden emekçiler, AFAD gönüllüleri güvende değil. Bu ülkede, bu iktidarın getirdiği sistemde, rejimde hiç kimse güvende değil. Ama Boğaz'a nazır villada oturan keyif düşkünü savcılar güvende. AK Parti'nin suç işleyip yargılanmayan siyasetçileri, Ankara'yı
parsel parsel satanlar güvende. Bozuk tohumlar güvende. Milletin kanını emen kırk haramiler güvende. Kıbrıs'ta her pisliğe karışan bakan evlatları güvende. Ancak bu devir değişecek. Hesaplar sorulacak. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Bakan evlatlarının devri bitecek. Vatan evlatlarının dönemi başlayacak. Vatan evlatlarının. Bu ülke işgal gördü, umudunu kaybetmedi. Darbeler gördü, umudunu kaybetmedi. Dünya savaşları gördü, umudunu kaybetmedi. Dünyadan boykot, ambargo yedi, umudunu kaybetmedi. Krizler oldu, depremler oldu, umudunu kaybetmedi. Bugünkü duruma hiçbir zaman düşmedi. Bugün de yeniden umudu yükseltmenin zamanıdır. Biraz önce adını andığınız Cumhurbaşkanı adayımız. Hani diyorlar ya, bu ülkede hiçbir şey değişmez. Hiçbir şeyi değiştiremesek bu umutsuzluğu değiştireceğiz. Son yerel seçimlerde yerleşen o algı, yenilmeyecekler, gitmeyecekler algısı Mansur Başkanımla, Ekrem Başkanımla, Zeydan Başkanımla, bütün Ege'yi kazanan başkanlarımızla, Vahap Başkan'la, Kastamonu'yla, Kilis'le, Kırıkkale'yle, bütün Trakya'yla yerle bir oldu. %25'lik cam tavanı yıkıp atacağız, parçalayacağız dedim. 31 Mart akşamı gerçek oldu. Atatürk'ün partisi kurulduğu günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. O yüzden bu ülke değişecek. Bu ülke değişecek, adaletle, demokrasiyle değişecek. Bizim Cumhurbaşkanımız bu ülkede yoksulluğu bitirecek, adaleti getirecek. Mahkemedeki adaleti de, sosyal adaleti de getirecek. Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacak. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapacak. Asgari ücreti onurluca yaşanılacak iyi bir ücret yapacak. Atanmayan öğretmenleri atayacak. Polislere yapılan zulmü bitirecek. Astsubayın, uzman çavuşun, erbaşın sesini duyacak. Staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını çözecek. Kimsenin hak ettiği emekliliğinin önünde engel bırakmayacak. Memuru ay sonunu düşünmeyecek. Kimse evladını pazara götürmekten çekinmeyecek. İşte bunların hepsini birden partinin yazılan, hazırlanan programıyla, Cumhurbaşkanı adayımızın hazırlanan iktidar programıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü örgütleriyle, milletvekilleri, parti meclisi üyeleriyle birlikte yapacağız. Meclis kapandı, programlar ortaya çıktı. İlk kez açıklıyorum, kaç vites birden siyasette yükselteceğimizi. Bütün milletvekillerinin, parti meclis üyelerinin, YDK üyelerinden oluşan dev bir ekip 2 ay boyunca kendi illerinde yapacakları çalışmaları saymıyorum. Elbette yapacaklar. Hemen şuraya bir bayılan oldu. Çok yakında arkadaş geldi. Açık orası zaten. Açın abicim. Gel. Elbette kendi illerinde çalışmalar yapacaklar.
Ancak sadece ilk bir ay, ilk hafta 22 ilde 108 kişilik heyet 3 gün boyunca sahada. İkinci hafta 18 ilde 110 kişilik 8 kişilik heyet 4 gün boyunca sahada. Bu ayın 3. haftası 22 ilde 130 kişilik heyet sahada. 4. haftası 19 ilde 103 kişilik heyet, milletvekili, parti meclis üyeleri sahada ve bu ay 81 ile 459 ayrı görevlendirme, iş günü olarak 1397 günlük çalışma, bir ayda normal ortalamanın 36 katı fazla çalışma geliyor. Milletvekili grubumuzu buradan Anadolu'ya uğurlarken, parti meclisimizi, YDK'mızı uğurlarken önce onlara kuvvetli bir destek ve moral alkışı. Ama yetmez. Onlar çalışırlar ama yetmez. Örgütün çalışması lazım. Gönüllülerin çalışması lazım. Vatanseverlerin çalışması lazım. Bu meydanları dolduranların, İmamoğlu'nu sevenlerin, Cumhuriyeti sevenlerin, bu zulüm bitsin diyenlerin çalışması lazım. Hazır mıyız? Var mıyız? Hep birlikte umudu ve emeği çoğaltmaya, hep birlikte koşmaya, çalışmaya başlıyoruz. Adalet ve demokrasi gelince ancak bu ülkeye huzur gelecek, yatırım gelecek, para gelecek, dertler bitecek. Sofralarımıza bolluk ve bereketi getireceğiz. Gençlerimize andolsun Türkiye'yi en hızlı şekilde, zaten 79 ülkeden 87 parti imza altına aldı. Partimizi ışık hızıyla Avrupa Birliği'ne üye yapacağız. Umutsuz gençlere, onlara üzülen ailelerine söylüyorum. CHP iktidara geliyor. İmamoğlu Cumhurbaşkanı oluyor. Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Desteği millete vereceğiz. Bu yolu milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Elbette Cumhuriyet Halk Partililer büyük güvencemiz. Ancak siyasetin neresinde durursa dursun, isterse AK Parti'nin üyesi olsun, bilmeden üye olanlar, iyi olacak diye üye olanlar, yardım için üye olanlar, komşu hatırına ya da torunun sınavı kaygısına üye olanlar, hiç korkmayın. Cumhuriyet Halk Partisi hesaplaşmaya değil kucaklaşmaya, ötekileşmeye değil ötekiyle sarılmaya, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyor. Bizden sadece Aktoroslu savcılar, yolsuzluk yapan bozuk tohumlar korksun. Milletimiz korkmasın. Ankara'nın güzel insanları, bu güzel şehrin, Cumhuriyet'in kalesinin güzel insanları, iktidara 100 yıl sonra bir kez daha iktidara yürümeye var mısınız? Birlikte yürüyecek miyiz? Yine menzile varacak mıyız? Bu ülkeyi kurtaracak mıyız? Cumhuriyeti, demokrasiyi yeniden kuracak mıyız? O zaman gelin yürüyelim arkadaşlar. Güzel insanların göstermiş olduğu mücadeleye